Aynı şekilde kamera tarafında da hem ana kamerada hem de ön kameraya baktığımız zaman burada rakipleriyle de genel olarak bir kıyaslamak gerekirse herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Poco X5 Pro'nun kardeşini yani Poco X5 5G'nin ön incelemesini yapacağız ve X5 Pro'ya nazaran daha ucuz olmasına rağmen neden önermiyorum, neden Poco X5 alınmaz detaylıca konuşacağız. Bu tarz objektif incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Poco X5'in en önemli noktalarına değineceğiz. Ancak ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. İlk olarak kutu içeriğine baktığımızda okumadığımız kitapçıklar, silikon bir kılıf ve bunun yanında telefonumuz karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde 33 wattlık şarj adaptörü ve Type-C şarj kablomuz da kutu içeriğinde bulunuyor. Tasarım olarak baktığımız zaman da Poco X5, X5 Pro ile çok benzer bir tasarımla geliyor. Arka kapak ve çerçeveler plastik, mavi rengi ve güncel trendlerden biraz daha uzak, hafif yumuşak geçişlere sahip olduğunu belirteyim. Burada keskin kenarlarla karşılaşmıyoruz. Elinize aldığınızda tam oturan, ciddi anlamda da tek elle kullanımlarda pek fazla yormayan bir tasarıma sahip ve kameraların tasarımı da Poco logosu bu kez bence güzel olmuş. 7.9 mm kalınlık ve 189 gramlık ağırlığıyla hem ağırlık hem de kalınlık konusunda X5 Pro'da olduğu gibi ideal bir cihazla karşı karşıyayız. Ek olarak 3.5 mm kulaklık jackı da telefonumuzda var. Kutu içeriğinden çıkan silikon kılıf da yine kaliteli. Ekran yönünde X5 fiyatını tam anlamıyla hak eden bir ekranla geliyor. 6.67 inç Full HD Plus, AMOLED ve 120 Hz tazelemeyi burada görebiliyoruz. Parlaklık oranı neredeyse bir amiral gemisi düzeyinde. 1200 nit maksimum parlaklığı görebilmemiz bu ekranın en önemli avantajlarından. Canlılık, renk başarısı her açıdan fazlasıyla memnun edecek bir ekrana sahip. Kameralara baktığımız zaman da Poco X5'in ana kamerası 48 megapiksel f1.8 diyaframla gelirken fotoğraflar konusunda nispeten idare edebilecek seviyede diyebilirim. Gece çekimlerinde de ortalama düzeyde. Genel olarak baktığımda ana kameranın yardımcı kameralardan daha başarılı olduğunu söyleyebilsem de bu fiyatları ana kamerası da bence hiçbir şekilde hak etmiyor. Videolar konusunda da 4K 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 30 FPS destekli bir kameramız var. Yonga setine baktığımız zaman Poco X5'te orta düzey bir işlemci Snapdragon 695 konumlandırılmış. Bu işlemci çok verimli ama performans olarak tam anlamıyla istediğim seviyede değil. Yine de oyunlarda yüksek ayarlarda kasma donma olmadan çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Poco X5'in en önemli avantajı kesinlikle ısınmaması. Uzun süreler 1 saat, 1,5 saat oyun oynadığınızda da aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. 8 GB RAM ve hafıza kartı desteğimiz de var. Bunlar da önemli avantajlarından. Batarya konusunda da 5000 mAh'lik batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğini görürken mono yani tek bir hoparlörle geliyor ve Poco X5 güvenlik kısmında parmak izi okuyucusuyla hızlı tepkisel bir deneyim verirken yazılım konusunda da Android 12 fakat MIUI 13 arayüzüyle geliyor. Kablosuz bağlantılarda 5G, Wi-Fi 6 ve NFC desteğini de görebilirken suya ve toza karşı ise IP53 ile korunuyor. Dostlar şimdi Poco X5 neden alınmaz? Madde madde bakalım. Açıkçası Xiaomi Note 11 Pro'lardan sonra daha kötü ne yapabilir diye düşünürken Poco X5 ile gelmesi bana Note 11 Pro'yu dahi arattı. Bunun en büyük sebebi kamera, işlemci ve hızlı şarjı diyebilirim. Burada baktığımız zaman Note 11 Pro serisinde en azından hızlı şarj tarafında ve kameranın fotoğraf kalitesi tarafında yine de idare edebilecek seviyedeyken Poco X5'e baktığımızda hem fotoğraflar hem videolar hem de hızlı şarj anlamında ciddi anlamda geride olduğunu söyleyebilirim. Note 11 Pro en azından hızlı şarj ve kameranın fotoğraf kısmında bir adım öne çıkarken Poco X5 en ufak bir artı bulundurmuyor. Ayrıyeten yine önermediğim cihazlardan Poco X4 Pro'dan da zayıf bir cihaz olduğunu belirteyim. Burada yeni bir seri olması sizi şaşırtmasın. Fiyatından bahsedersek 235 dolara 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu yurt dışı tarafında biraz daha alınası iken ülkemizdeki
buradaki fiyatlandırmasını ben hiçbir şekilde beğenmedim. Burada 500 doların üstünde 9500 TL bandında bu telefon bu fiyatını hiçbir şekilde hak etmiyor. Genel olarak rakipleriyle kıyasladığımız zaman ekran haricinde bu fiyat bandındaki tüm rakiplerinden ciddi anlamda geride. Snapdragon 695 kesinlikle gündelik kullanımda ve oyun odaklı kullanımlarda da 40-45 FPS bandında herhangi bir problem olmadan güzel bir oyun deneyimi veriyor. Ancak her açıdan bu fiyatların ederi olabilecek bir işlemci değil. Ancak yine de işlemcisi diğer noktalara nazaran çok geride kalmıyor. Burada Poco X5'i alınmaz yapan en önemli iki detay kamera ve hoparlör deneyimi diyebilirim. Kameralar tarafında hem ana kamerada hem de yardımcı kameralarda gerçekten alt seviye sensörlerle karşılaşıyoruz. 2023 yılında sadece Full HD video çekebilen ve OIS barındırmayan orta segment bir telefon artık kabul edilebilir değil. Hele ki bu fiyatlarla bu kameralar hiçbir şekilde olmamış. Hoparlör performansı da ses yüksekliği açısından da ses deneyimi, ses kalitesi yönünden de mono yani tek bir hoparlör kullanıldığı için video izlerken olsun, herhangi bir şey izlediğinizde, oyun oynadığınızda kesinlikle tatmin etmiyor. Bu fiyatların çok daha altına bulunabilen Note 10S'in hoparlör performansı Poco X5'ten kat kat daha üstün. Batarya açısından gayet yeterli olduğunu da belirteyim. Gün içinde yoğun bir şekilde kullansanız da fazla çıkaracaktır. Burada da Snapdragon 695'in avantajlarını görebiliyoruz. Ancak genel toplamda çok ciddi anlamda zayıf kalıyor. Poco X5 almaktansa Note 10 Pro, Galaxy A52 gibi çok daha iddialı güçlü rakiplerine bakabilirsiniz. Hatta Note 11 Pro ve Poco X4 Pro'da Poco X5'i gördükten sonra daha alınabilir, mantıklı telefonlar diyebilirim. Ancak tabii ki X4 Pro'yu da Note 11 Pro'yu da bu fiyatlarıyla önermiyorum. Sadece Poco X5'in nasıl bir konumda olduğunu anlamanız için onlara örnek verdim. Son olarak da Poco X5'i Poco X5 Pro ile kıyaslarsam Poco X5 deneyim açısından ekran haricinde X5 Pro'nun her yönüyle çok ciddi şekilde kırpılmış bir versiyonu diyebilirim. Kameralarda da işlemci tarafında da çok büyük farklar var ve aradaki fiyat farkı 2000 TL bandındayken Poco X5'i almak hiçbir şekilde mantıklı değil. Eğer bütçenizi arttırabiliyorsanız her yönüyle daha dengeli bir cihaz isteyenler için X5 Pro kesinlikle mantıklı olacaktır. Ve fiyat performans açısından da bir not verirsem Poco X5 10 üzerinden 5 puanı hak ediyor. Eğer ki fiyatları 6000 bandına gelirse ki hiç zannetmiyorum ancak bu fiyatlara gelirse belki alınabilecek, değerlendirilebilir bir konuma gelir. Bunun haricinde X5 almak hiç mantıklı değil. X5 Pro veya söylemiş olduğum diğer alternatiflerine bakmanızı öneririm. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce X5 Pro mu yoksa X5 mi alınır? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videoların devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.